Merhaba, Shibori Wet Felting yani Shibori ıslak keçe çalışması yapacağım bu videoda. Bilyelere, düğmelere, çeşitli boyutta düğmelere ihtiyacım var. Bu şekilde bir tacın üzerinde ya da tokanın üzerinde çok şık duran, üzerinde bombeleri olan, çeşitli büyüklükte bombeleri olan bir ıslak keçe çalışması aslında bu. Aksesuar, pano vesaire amaçlı kullanılabilir. Çeşitli boyutta düğmelere ve bilyelere ihtiyacım var. Naylon bir ipe ihtiyacım var bu çalışmada. Ve olmazsa olmazımız merinos yünler. Farklı renklerde merinos yünler. Ve yüzeye hoş ışıltılar veren tensellere ihtiyacım var. Burada gördüğünüz gibi. Burada gördüğünüz parçayı deneme amaçlı yapmıştım. Oval bir parçaydı. Yine aynı şekilde ama daha büyük bir parça çalışmayı düşündüm. Herhangi bir yün döşeme tekniğim yok bu çalışmada. Rastgele döşeyeceğim. Aralarda boşluk kalmayacak şekilde yünümü fazla kalın olmamak şartıyla düz bir şekilde diziyorum. Arada şablon vesaire yok. Dümdüz diziyorum. Boşluk kalan yerlere de ters yönde yün yerleştiriyorum. Şöyle bir şey hayal etmiştim. Ortada renkli bombeler olsun, kenarda da yapraklar. Ona göre de renklerimi güzel bir geçişle yerleştirdim. Üzerine de parlaklık vermesi için tensellerimi koydum. Son görüntüsü bu şekilde. Tensel şart mı? Bence değil ama yüzeyde çok hoş, parlak, sedefimsi bir görüntü oluşturuyor. Bu çalışmada ebat biraz büyük oldu. Yani hangi amaçla kullanacağıma karar vermediğim için bu kadar büyük döşedim. Ama tabii aksesuar yapacak olsaydım mesela küçük bir broş daha küçük döşerdim ya da taç yapacak olsaydım biraz daha küçük döşerdim. Ben çok miktarda bombeli kısımlar oluşturmak için bu kadar büyük çalıştım. Oda sıcaklığındaki sabunlu suyla iyice ıslatıyorum, iyice bastırıyorum. Ee, Bastırdığımda fazla miktarda su taştığını görüyorsunuz. Bu ovalamak için iyi bir su seviyesi değil aslında. Yani çok fazla su var şu an yünün üzerinde. Bu şekilde ovaladığımda su yünü kaldırıyor ve delikler oluşturuyor. O yüzden birazdan havluyla fazla suyu alacağım. Ama ilk aşamada ıslanması için fazla su eklemem gerekti. Yünün kalınlığı ne olacak derseniz, yani fazla kalın döşememek gerekiyor. Fazla da ince döşememek lazım. Çünkü son aşamada bağlamak gerekiyor içine bilyeleri koyduktan sonra ve gerdiriyorsunuz. Gerdirdiğinizde keçenin yırtılmaması lazım. Kalın olursa da boğum yeri çok kalın oluyor. Şık görünmüyor o zaman da. Yani ne ince ne kalın. Tek düzlemde, tek katta keçe serip açık kalan yerlerine de e, bir miktar yün eklemek yeterli oluyor. Ters yönde yün eklemek yeterli oluyor diye de söyleyebilirim. Parçayı ters çevirmem gerekiyor. O yüzden bir miktar suyunu aldım. Çok ağır oluyor yün çünkü fazla su olduğunda ve onu yüzeyden kaldırırken yırtılmalar olabiliyor. Çevirmeden önce fazla suyunu aldım. Ters yönünü bir miktar yine su ekleyerek, sabunlu su ekleyerek güzelce ovuyorum. Burada birkaç dakikada oluyormuş gibi görünüyor ama dakikalarca ovmanın bir sonucu bu. O yüzden ıslak keçe çalışmanın bir diğer şartı da çok sabırlı olmak. Sabırla dikkatlice ovmak gerekiyor. Pinch test yapıyorum burada ve tuttuğum yünler yukarı doğru geliyor. Bu henüz keçeleşmenin olmadığını göstermekte. O yüzden ovmaya biraz daha basınç uygulayarak devam edeceğim. Fazla sabun keçeleşmeyi yavaşlatır. O yüzden yer yer sabunları alıyorum yüzeyden. Kenarda ince yünlerin oluşturduğu lifimsi, tam keçeleşmemiş yerler var. Oraları makasla düzeltmek istemedim. Zaten
nasıl diyeyim, kenarlarda girintiler, çıkıntılar olacak hayal ettiğim parçada. O yüzden onları kesinlikle düzeltmiyorum. Elimle güzelce keçeleştirerek oraların sağlamlaşmasını sağlıyorum. Tekrar pinç test uyguluyorum. Yakından görelim. Evet, şimdi bir öncekine göre daha iyi olduğunu görüyorum. Yünlerin birbirine daha iyi sıkı tutunduğunu görüyorum. Biraz daha artık şiddetli ovabilirim. Kenardaki yünlerin istediğim kadar keçeleşmediğini görüyorum ve oralara ekstra yoğunluk veriyorum. Bu aşamada dalgalandırma ya da yukarıdan zemine sertçe fırlatma şeklinde bir yoğurma işlemi gerçekleştiriyorum. Fazla da sıkı olmasını istemiyorum parçamın. Güzel bir incelikte olmasını istiyorum. Bakın, dalgalandırma ve yere vurma yaptığımda lifler her yönde, sağdan soldan yukarıdan aşağıdan birbiriyle etkileşiyorlar ve yüzeyde portakal kabuğuna benzeyen görüntü oluşuyor. Bu da liflerin birbiriyle etkileştiğini gösteriyor. Ara ara açıp düzleştirmem lazım, elimle olmam lazım. Yoksa istemediğim yerler keçeleşebilir, büzüşebilir. Özellikle kenarlar bu aşamada kontrolsüz keçeleşiyor. Onu önlemek için ara ara düzeltmem gerekiyor parçayı. Güzelce yıkadım. Şimdi içerisine bilyeyi ve düğmeyi yerleştireceğim. Cam bilye kullanıyorum. Mümkünse plastik düğme kullanmak lazım. Çünkü bir sonraki aşamada tekrardan su ve sabunlu olmam gerekiyor. Düğmeler, metal düğmeler sıkıntı oluşturuyor bu aşamada. Naylon ip kullanıyorum. Çünkü naylon ip keçeleşmez. Bir sonraki aşamada bu düğümleri çözmem gerekiyor. O aşamada bana sıkıntı oluşturmadan keçe yüzeyinden ayrılması lazım. Ben ipi koparmadan bağlamaya çalıştım ilk aşamada. Yani ne gerek varsa kopar gitsin, değil mi? Zorladım birazcık kendimi burada ama siz yapmak isterseniz ipi kopararak, her aşamada kopararak devam edebilirsiniz. Daha kolay oluyor. Bu şekilde düğmeleri ve bilyeleri istediğim yere yerleştirdim. Bütün parça boyunca buna devam ettim. Kenarlara çok fazla girmedim. Oralarda yaprak olmasını istiyorum çünkü. Düğmeleri ve bilyeleri güzelce yerleştirdim. İple bağladım. Shibori tekniği bu şekilde yapılıyor. Shibori aslında bir Japon kumaş boyama sanatı. Bunu ıslak keçe için uyarlamışlar. Güzel bir teknik, çok hoş dekoratif parçalar ortaya çıkıyor. Farklı amaçlar için kullanabiliriz. Bunu videonun sonunda göstermeye çalıştım. Şimdi ben parçamı bağlamadan önce yıkamıştım. Sabun yok. Sabunluyken bağlayınca kayıyor ip ve çok zor oluyor. O yüzden son aşamada bir kez daha sabunla ovarak güzelce sıkılaşmasını sağlıyorum. Uçları biraz daha ince, çünkü oraya ekstra bir özen göstermemiştim. Oraları şimdi ovarak biraz daha kalınlaştırmaya, biraz daha sıkılaştırmaya çalışacağım.
Yaprakları oluşturmak için çeşitli yerlerden minik çentikler atacağım. Yaprağa benzer şekiller keseceğim. Bu şekilde kenarlarda hoş dekoratif bir görüntü olmasını istiyorum. Makas değen her kenarın mutlaka sonradan ovulması lazım. Yoksa sağlam bir keçemiz olmaz. O yüzden şekil verdikten sonra tüm makas değen yüzeyleri ekstra ovarak açık kenarları kapatıyorum ki güzel, hem dekoratif hem sağlam güzel bir parçam olsun. Evet, şimdi güzelce suda duruladım parçamı. Duruladıktan sonra son şeklini vereceğim ve o şekilde kurumaya bırakacağım. Bu aşamada sirkeli suda bekletemedim çünkü içinde metal düğmeler vardı. Sadece suda duruladım. Kenardaki yapraklara damarlı görüntüler vermek istiyorum. Ben keçeyi o şekilde kurutursam şeklini muhafaza edecektir. Herhangi bir bozulma olmayacaktır. Minik çöp şişlerle oralara destek veriyorum ve küçük mandallarla da tutturuyorum. Bu şekilde ya dikerek ya mandalla tutturarak şekil verirsem biliyorum ki kuruduğunda da o şeklini muhafaza edecektir keçe ve daha gerçekçi, daha hoş bir aksesuar ortaya çıkacaktır. Son şeklini bu şekilde verdim. Önce havlunun üzerinde birkaç saat beklettim. Suyunu güzelce çekti. Sonra kalorifer üzerinde kurumaya bıraktım. Ertesi gün parçam tamamen kurumuştu. Üzerindeki bütün yardımcı malzemeleri çıkardım. Şimdi düğümleri açacağım. Bunun için ince uçlu bir makasa ihtiyacım var. Oldukça derinde ve sağlam bir ip olduğu için küt uçlu bir makas keçeyi kesebilir. O yüzden ince uçlu bir makasla dikkatlice naylon ipi kesiyorum ve içindeki düğme ve bilyeleri çıkarıyorum. Görüyorsunuz, bilye çıktıktan sonra bile ilk halini koruyor. Hep söylüyorum, keçe ıslakken söz dinler diye. Islakken verdiğim bütün şekli kuruduğunda da muhafaza eder. Evet, sırayla hepsini çıkaracağım ve son şeklini vereceğim. En zevkli aşaması bu. Önce iplerini çıkardım. Sonra da içinden bilyeleri ve düğmeleri çıkarıyorum. Ters tarafı da çok güzel görünüyor. İşin garibi. Yani diğer yüzey de çok güzel. Bu yüzey de çok güzel. Burası çiçek gibi görünüyor sanki. Bu taraf da kullanılabilir aslında. Ama diğer taraf daha bir göz alıcı sanki. Yüzeydeki o bombeler, yuvarlaklar, küreler. Evet, değişik bir teknik. Aslında kumaş boyama için kullanılan bu shibori tekniği keçe ile birlikte çok hoş dekoratif yüzeyler oluşturabiliyor. Shibori felting'de
bilye kullanmanın şöyle bir dezavantajı var. Bastırdığınızda içine göçüyor parça. Bakın burada göründüğü gibi. Bunu engellemenin bir yolu var. Burada turuncu parçada yaptığım gibi içerisine ben dolgu malzemesi kullandım, elyaf kullandım. Pamuk da olabilir belki ya da artan keçe parçaları da olabilir. Bilye kullandığım kısımlara çökmemesi için bir miktar elyaf koyup sonra hayalet iple dikeceğim içinden çıkmaması için. Bu şart mı? Aslında değil. Mesela ben bunu düğmeyle yapsaydım, hepsini düğmeyle yapsaydım herhangi bir içine göçme olmayacaktı ama düğmeden daha güzel bombeler veren bilyeleri kullandığım için ve elim oraya temas ederse içine göçme olmasın diye içine bu şekilde dolgu malzemesi kullanıyorum. Mesela tablo yapsaydım bundan ya da bir pano yapsaydım, yani elim değmeyecekti ona, asılı duracaktı duvarda günlerce. Ama bir taç, bir kolye ya da ne bileyim bir çanta üzerine bir desen oluşturduğumda bu teknikle ve bilye kullandığımda içine göçecek. Onu istemiyorum. O yüzden içine dolgu elyafı kullanıyorum. Yani aslında olmasa da olur ama e, kullanacağımız bu parçayı kullanacağımız yere göre içine çökmelerin olmaması için hani dolgu elyafı da kullanılsa güzel olur diye düşünüyorum. Evet, shibori felting, shibori ve ıslak keçeyi yaptık. Şimdi bunu biz nasıl kullanabiliriz? Böyle bir parçayı nerede kullanabiliriz? Arka yüzeyi böyle, ön yüzeyi böyle. İçinde dolgular var ve çökmüyor. Benim aklıma gelen fikirler şunlar. Sizin de aklınıza çok değişik fikirler gelmiştir mutlaka. Mesela taç. Bu ince taça son yaptığım parça olmaz. Biraz daha kalın, enli bir tacın üzerine bunu yerleştirirsem başta çok hoş bir aksesuar, hatta şapka gibi duran bir aksesuar olabilir. Taç olarak kullanılabilir. Çok değişik, sıra dışı bir e, aksesuar olabilir diye düşündüm. Sonra biraz daha belki küçüğüyle kolye yapılabilir diye düşündüm. Zincir yerine bir ince bir keçe ip de buna takılabilir. Yani hoş olabilir. Ya da daha küçüğü çalışılıp bu şekilde e, işte krokodil tokaların üzerine yapıştırılabilir ya da dikilebilir. Toka olarak kullanılabilir. Bunları internetten almıştım. Metal tokaları farklı boyutları var. Ya da bir broş aparatı üzerine daha küçüğü çalışılıp dikilebilir, yapıştırılabilir. Broş olarak kullanılabilir. Başka neler yapılabilir? Ee, Bir çanta yüzeyinde kullanılabilir diye düşünüyorum. Çantanın ön yüzünde sonradan dikilerek bu parça tutturulabilir, hoş bir görüntü olabilir. Ya da çantanın kapağı şeklinde kullanılabilir. Mesela fermuarlı bir çanta olsun. Ön yüzeyinde bu işte dekoratif amaçlı kullanılabilir ya da heybe tarzı bir çantaysa işte kapağı olarak kullanılabilir. Aklıma bunlar geliyor. İşte duvarda daha büyüğünü çalışıp bir duvar panosu yapılabilir. Sonrasında bu bir çerçeve içerisine yerleştirilebilir ya da e, değişik bir iple işte duvara böyle asılabilir. Yani o kadar çok şey var ki. Benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.